Yeni Dacia Sandero ve crossover özellikleri taşıyan kardeş Sandero Stepway, yeni nesil Renault Clio'ya da ev sahipliği yapan CMF-B platformundan yükselen gövdeleriyle nihayet tanıtıldı. 2004'ten bu yana 2.1 milyon adet satış yakalayan Sandero ailesinin müşterilerinin 1.3 milyonu Stepway'i tercih etmiş. Daha önce resmi fotoğrafları paylaşılan aileden Logan, Avrupa'nın büyük çoğunluğunda ve ülkemizde satılmadığı için kendisinden çok fazla bahsetmeyeceğiz. Ama sonda yine bir değiniriz. Gelin yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'i yakından inceleyelim. Tasarım olarak eski çizgilerinden çok fazla uzaklaşmayan Sandero ailesi yine de modern bir görünüm yakalamayı başarmış. Her şeyden önce boyutlardan biraz bahsedelim. Romanyalı markanın kompakt ikilisi yaklaşık 30 mm uzarken genişliklerinde 12 santim kadar bir artış söz konusu. Sandero'nun yüksekliği 24 mm azalırken Sandero Stepway tavan rayları dahil edildiğinde 12 mm kadar arttırmış bu ölçüsünü. Bagaj hacmi yalnızca 8 litre artarak 328 litreye ulaşan Sandero çiftinde artık ayarlanabilir bagaj zemini de sunuluyor. Giriş seviyesinde 15 inç çaplı çelik ve kapaklı jantlarla gelen araçlarda bir üst basamakta alaşım taklidi yapan ama yine kapaklı olan 16 inç jantlara yer verilmiş. Stepway'de ise hakiki 16 inç çapında alaşım jantlar tercih edilebiliyor. Yeni Sandero ve Sandero Stepway'in tasarımındaki en önemli değişim ise artık standart olarak LED elemanlarla gelen farlarda kullanılan ve gelecekte Dacia'nın simgesi haline gelecek Y formlu gündüz sürüş ledleri olarak öne çıkıyor. Far sensörünü standart olarak sunan Dacia, 6 hava yastığı ve hız sınırlayıcı içinde ekstra ücret istemezken üst paketlerde yağmur sensörünü de ödeme yapacağınız fiyata dahil yapmış. Romanyalı marka hangi güvenlik donanımlarının standart, hangilerinin opsiyonel olduğunu belirtmemiş ancak Dacia burada aşırıya kaçmayarak yine fiyat konusundaki iddiasını korumaya hedefliyor. Acil durum fren asistanı, kör nokta uyarısı, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, yokuş kalkış desteği donanımları Sandero ailesinde tercih edilebilecek. Bu arada kapı kollarında değiştiğini belirtelim tabi. Yayınlanan video ve fotoğraflarda görülen ön kapılardaki siyah buton opsiyon listesinde yer alan anahtarsız giriş sistemini müjdeliyor. Ekstra ücretle alınabilecek diğer donanımlar arasında ise elektronik park freni ve 2021 Nisan itibariyle ısıtmalı ön koltuklar da yer alacak. Kabinde ise eskiye oranla daha kaliteli malzemelere yer verilmiş. Donanım paketine göre kumaş trim parçalarının da bulunduğu iç mekanda opsiyonel olarak gelen otomatik klimanın kumandaları ise güncel Duster'dan tanıdık. Dacia'da bir ilk olarak sunroof sunan Sandero'nun Stepway versiyonunda yer alan ayarlanabilir tavan rayları ise ekstra 80 kilogram yük taşıma kapasitesine sahipler. Renault grubunun esnek CMF platformunu kullanan yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in motor yelpazesinin tamamı Euro 6D uyumlu ve Clio ile Nissan Micra'dan tanıdık. Giriş seviyesinde Stepway haricinde atmosferik 1.0 SCE motor sunuluyor ki bu 65 gücünde 3 silindirli bir ünite ve 5 ileri manuel şanzımanla eşleniyor. Bir üst basamakta ise 90 beygir gücünde 6 ileri manuel ya da CVT ile eşlenebilen 1.0 TCE yer alıyor. Takdir edersiniz ki uygun fiyatı korumak için Dacia, Clio'da yer alan EDC7'yi araçlarında kullanmamış, bunun yerine Micra'daki CVT'yi seçmiş. Uygun fiyat ve tutumluluk derken yelpazede 1.5 DCI motoru da göremiyoruz. Buna karşılık fabrika çıkışlı LPG ile gelen 100 beygirlik 1.0 TCE'nin satılacağını da belirtelim. TCE 100 Eco G adlı model Avrupa'nın doğusunda ve Türkiye'de ciddi satış başarısı yakalayacaktır. Yedek lastiğin olması gereken yere iliştirilen 50 litrelik LPG tankı güvenlik gerekçesiyle 40 litrelik doluma izin veriyor. Buna ek olarak 50 litreye ulaşan benzin deposu sayesinde TCE 100 Eco G'nin toplam menzili 1300 km civarına ulaşıyor. Üstelik bu aracın diğer 1.0 TCE'ye göre kilometredeki karbondioksit salımı ise 11 gram daha az.
Yeni Sandero ve Sandero Stepway'in gelişme kaydettiği bir diğer alansa multimedya sistemi tarafında karşımıza çıkıyor. Romanyalı marka bilgi eğlence konusunu 3 basamağa bölmüş. Giriş seviyesinde üzerinde medya kontrol yazan kapaklı bir göz sunulmuş. Bluetooth ya da USB üzerinden bağlayabileceğiniz akıllı telefonunuza indireceğiniz Dacia Medya Kontrol uygulaması ile mobil cihazınız aracın hem navigasyon hem de medya sistemi haline geliyor. Direksiyon üzerinden ya da bir Renault klasiği olarak sağ alt köşedeki elemandan kontrol edilebilen sisteme 3.5 inç boyutlu renkli dijital ekranı olan analog göstergeler eşlik ediyor. Bir üst basamak olan Media Display sisteminde ise Dacia konsol üzerine 8 inç boyutlu bir ekran koymuş. Sürücüye doğru döndürülen bu ekran Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu ve 4 hoparlörlü ses sistemine eşli. En üst basamak olan Media Navi'de ise fabrika çıkışı navigasyona ek olarak 6 adet hoparlör sunulur. Son olarak biraz da Dacia Logan'dan bahsedelim. Ülkemizde yer alan Renault sembolü Romanyalı kardeşi olan B segmenti sedanın bagaj hacmi 528 litreye ulaşmış ve bagaj bölmelendirme imkanı sunan ayraçlara kavuşmuş. Logan'ın yükleme eşiği 19 mm azalırken toplam uzunluğu 36 mm artmış. Eğer ülkemizde yeni nesil Clio'nun yanında bir de sembol satılırsa göreceğiniz otomobil tam olarak bu, sadece logoları farklı olacak. Ama bana sorarsanız Station Wagon'dan sonra Renault bu sedan seçenekten de kurtulacak çünkü 301 ve C-Elize'nin devamı gelmeyecek. Bence Renault da buradaki yatırımlarını durdurur. Belki ülkemize özel görebiliriz. Bakalım. 2020 sonunda sipariş alımları başlayacak olan Sandero, Sandero Stepway ve Logan üçlüsünün teslimatları ise 2021'in ilk aylarında başlayacak. Üst paketlerde fiyat biraz daha yüksek olsa da Avrupa'da başlangıç fiyatının 10.000 euronun altında kalması bekleniyor. Şu anda Türkiye'ye araçların ne zaman gireceğini ya da yeni fiyatların nasıl olacağını bilmiyoruz. Güncel kur ve ÖTV oranlarıyla Dacia Sandero Stepway'in 139.900 liradan başladığını hatırlatalım. Sizce yeni Sandero, Sandero Stepway ve Logan nasıl olmuş? Donanım konusundaki zenginleşmeleri beğendiniz mi? Kalite artışını nasıl buldunuz? Sizce fiyatlar nereye gidecek? Tüm bu sorularınızın cevabını yorumlara bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Tabi gitmeden bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olup çan ikonuna tıklamayı unutmazsanız seviniriz. Daha fazla detay için de sitemizdeki haberlere her zaman göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. İyi sürüşler.